Kendisiyle 4-5 kere konuştum. İnsanlık halidir, fark etmeyebilir dedim. Dinlemedi. Gece gündüz köpekleri havladı, saatler boyunca havladı. Benim çitimden kırıp içeri girmeye çalıştı. Bir dünya olay yaşadık. And he's running away. You see? If I want to, you see, I just touch this. I didn't open this. I just touched it. I didn't walk, I didn't do anything. And they bark. Ve ben de belediye yönetimine başvurduğum zaman dediler ki bundan sonra tek gitmeniz gereken yer mahkeme. Amacımız kimsenin hayvanına, canına, malına zarar gelmeden bu davanın çözülmesi. İnşallah tekrardan daha böyle bir sıkıntılı olay yaşamayız. Eğer ki yaşarsak da zaten cevabımız belli. Atar atar gidere gider. Herkese merhabalar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Miami Florida'dan sevgiler, saygılar. Çok da alışık olmadığınız bir kombinasyonla karşınızdayım. Bunu fark etmişsinizdir. Neden böyle janjanlı giyindik? Dostlar ben 2-3 sene önce bir video yapmıştım. Yan komşumla aramızda bir musibet geçmişti. Onun köpekleri benim bahçemin çitini kırıp girmişti. Gece gündüz havlıyorlar demiştim. Çitlerden atlayıp sokakta başıboş gezdiklerinden bahsetmiştim. Merak edenler 2-3 sene önceki o videoya gidip izleyebilir. Aslında o videoyu çektikten sonra şehrin yönetimi, belediyesi, zabıtası geldi. Bu işlemleri halletti. Yan komşum düzelmişti. Sonrasında ben, belki takip ediyorsunuzdur, merkezde bir eve taşındım. Merkezde eve taşınınca burası böyle kendince kaldı. Bunu fırsat gören yan komşu da köpekleri gene salmaya başlamıştı. Devamında ben tekrardan 6 ay önce bu eve taşındım ve yan komşu gene azıtmış durumdaydı. Kendisiyle 4-5 kere konuştum. İnsanlık halidir, fark etmeyebilir dedim. Dinlemedi. Gece gündüz köpekleri havladı, saatler boyunca havladı. Benim çitimden kırıp içeri girmeye çalıştı. Bir dünya olay yaşadık. Ve ben de belediye yönetimine başvurduğum zaman dediler ki bundan sonra tek gitmeniz gereken yer mahkeme. Bu yüzden bugün komşumla nasıl mahkemelik oldum ve mahkeme süreci videosu çekiyorum. Hazırsanız başlayalım. Sayın Yargıç itiraz ediyorum. Şimdi bizim adliyede bu kadar ağzını yay 6 aydan başlıyor zaten. Nereye itiraz ediyorsun lan? Dosya olmuş kafan kadar zaten. Belediyeye geldik. Kağıtlarımı çıkarttım. Elimde kanıt olarak hangi dokümanlar var? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Polis raporları. Polisler bu her havlama olayı olduğu zaman veya köpek bahçeme girdiği zaman çağırdım. Geldiler, rapor tuttular. Bunun dışında belediyenin raporları. Yani bir nevi zabıta gibi düşünebiliriz. Galiba 9 tane de zabıta raporum var. Fotoğraflar, köpeklerin dışarıda dolaştığına dair, kırılmış çitlerime dair fotoğraflar mevcut. Bir dünya video var. Video ama mahkemede videoyu nasıl göstereceğim bilmiyorum. Hani bir şey olursa hakimin eline kağıdı şöyle verebilirim ama videoyu acaba telefondan oynatmama izin verecekler mi? Hep beraber göreceğiz. Bunların üstüne bu köpeklerin beni rahatsız ettiğini, mental sağlığımı bozduğunu kanıtlamak için üniversitelerin bazı araştırmaları var. Köpek havlaması ve bebeğin ağlaması insanın beyninde stres, sıkıntı yapabiliyormuş. Neden? Düşündüğün zaman bunlar böyle bizim en ilkel seslerimiz. Bebek ağlayınca hemen uyarılırız. Köpek de o şekilde. Havladığı zaman bizim vücudumuzda böyle bir stres basıyor. Acaba bir şey mi olacak? Köpek mi beni kovalayacak diye düşünce bastığı için köpek havlaması da üniversitede yapılan çalışmalara göre insanın beynine stres veren bir sesmiş. Ben bunun çıktısını da aldım. Neden bunları söylüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü şu anda avukatsız gidiyorum. Avukatsız gittiğim için kendi tezimi kendimin desteklemesi lazım. Neyse içeri gidelim hadi şimdi. Dostlar, garip bir şey oldu. Mahkemeye geldik. Saat 2'de görüşmemiz var.
İçeriden o mübaşir midir artık memur geldi. Yanımızdakiler dedi ki saat 2'ye mi geldiniz? Evet, yanımızdakiler 2'ye geldik dediler. Ben dedim biz de 2'ye geldik. Hani ne oluyor, mahkeme aynı anda 2 tane sanığı nasıl alabiliyor veya işte sanık mı müşteri mi neyse. Sonradan mübaşir kadın geldi bana dedi ki sizin dosyanız oluşturulurken memur köpeklerin kötü koktuğunu ve hani davanın koku üzerinden açıldığını yazmış. O abla da bana dedi ki sizin davanız ses üzerinden gelen bir rahatsızlıktan dolayı olduğu için bir hata yapılmış. Bu yüzden bugün sizin davanız görülmeyecek. Bana hiçbir şekilde haber verilmedi. Telefon etmediniz, mektup göndermediniz veya bir mail, e-mail atmadınız. Kadın dedi yapabileceğim bir şey yok. İyi tamam, biz işimizden gücümüzden izin alıp geldik. Eşimiz dostumuz yanımızda sanık olarak geldiler. Yapabileceğimiz bir şey yok dediler. Kadın hatta şöyle dedi. Ya işten çıktıysanız işe geri gidebilirsiniz. Kardeş bize dalga mı geçiyorsun? Bildiğiniz Türkiye'de bir film var ya, Pardon diye. Adamlar kaç sene hapis yatıyor. Sonra çıkartılıyorlar. Pardon. Bize de aynı muamele uygulandı. Neyse. Videoyu burada kapayacağım. Artık 1 ay sonra mı olur, 2 ay sonra mı olur? O zamanın mahkemesine hep beraber gidelim. 2000 years later. Dostlar, herkese Mayıs'ın son haftasından selamlar, saygılar. Videonun başında izlediğiniz mahkemeye gittik ama bizim mahkemeyi ileriye ertelediler. 2 ay geçti. Şimdi hep beraber tekrardan, hatta bakın mahkeme gününün değiştiğini nasıl anlarsınız? Saçım başım değişti, bir de pantolonum değişti. Oradan anlayabilirsiniz. Şimdi hep beraber gideceğiz. Bakalım hayırlısı. Geçen geldiğimizde Nisan'ın başıydı. Gene hava bir tık böyle ılıktı. Şu anda abi yani neredeyse Haziran'a geldik. Hava 35 derece. Bir de nem var. Hani bir laf var ya, sıcak değil de asıl insanı çarpan nem diye. Aynen o şekilde abi. Arabanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Bu da benim ev arkadaşım. Mikrofon var, duymazlar. Hadi görüşürüz. Buradayız biz. Bye. 10 numara. Bu da benim avukatım. My lawyer. Amacımız kimsenin hayvanına, canına, malına zarar gelmeden bu davanın çözülmesi. Ne karşı tarafa bir ceza yazılsın, ne hayvanlarına, köpeklerine zarar versinler, el koysunlar, uyutsunlar. Bunların hiçbirisini istemiyorum. Benim istediğim onlar kendi huzuru içinde yaşasın. Ben de meskenimde huzur içinde yaşayayım. Bu arada arkadaşlar şunu birazdan kapatacağım. Dışarısı çok sıcak olduğu için bağrım yandı, açmışım. Ses 1-2, ses geliyor mu? Ses deneme 1 2 3. Sayın müvekkilim, bugün biliyorsun dediğim gibi Allah'ın dediği olur dedim. Duvarda gizli kaldı düşlerim, duvarda gizli saklı kaldı düşlerim. Ve 650 dolar ev sahibine ceza yazdırdık. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ve bu arada köpekleri uyutmuşlar sayın yargıçın söylediğine göre. Dostlar, içeri girdik. Toplantı salonu gibi bir yerdi. Böyle jüri falan yoktu. Tokmağıyla vuran bir adam da yoktu. Bir tane ablamız teker teker herkesi çağırdı. Bizim şansımıza karşı taraftan hiç kimse gelmedi. Karşı taraf, yani yan taraf kiracı. Ne kiracı geldi ne ev sahibi geldi. Bu yüzden sadece bizim anlattıklarımız dinledi. Tabi bir de böyle hani şekil mekil gelmişiz. Millet görsen pijamayla falan gelmiş oğlum. İnsan biraz, pijamayla diyorum da davanın sorumlusu ben olduğum için ben böyle gelmişim. Kardeşim ne denir? Görgü Aciliyetten tanığı. geldim. Görgü tanığı. Denizde yüzüyordum, beni aradı mahkemeye gelir misin diye. Açıklamamızı yaptık. Zaten en çok da ben konuştum. Değil mi? Millet bu kadar konuşmadı. Herkese böyle işte yok arabanı yanlış park etmişsin, evinin boyası akmış falan. Bunlar arkadaşlar şehrin mahkemesi. Hani buraya böyle katiller, hırsızlar falan gelmiyor. Sadece böyle şehirde yaşanan ufak mevzular geliyor. Kadın bana sordu ne olduğunu anlat dedi. Anlattım, bir iki video göster dedi. Lan benim telefonda belki 30 tane 40 tane video var. Açtığım videoda en az havladıkları video çıktı. Kadın böyle şey yaptı. Ya dedi bu videoya göre ama olmaz dedi. Sonrasında ben başka bir tane daha video açtım ama iş işten çoktan geçmiş gibiydi. En sonrasında bizim olaydan sorumlu olan polis memuru geldi. Dedi ki köpekleri 1,5-2 ay önce uyutmuşlar dedi. Tabii ben bunu duymadım. Hakim bana sordu. Dedi ne zamandır köpekleri duymuyorsun dedi. Dedim vallahi 1-1,5 aydır durmuyorum dedim. Bunu duyunca benim doğruyu söylediğime inandı. Bak o köpekleri en başta videoda inanmamıştı. 1-1,5 aydır köpekleri duymuyorum dediğim için tamam dedi, ben sana inanıyorum. Karşı tarafa 500 dolarlık bir kerelik ceza ve 150 dolarlık da mahkeme ücreti, yani toplamda 650 dolar yazdı. Bana söz hakkı verseydi 2000 dolara çıkardı o ticket.
Abi 2000 dolar milletin çoluğu çocuğu rızkı değmez ya valla. Kimsenin para, bana gelmeyecek bu para. Kimseye gelmeyecek. Mahkemeye gidiyor. Şimdi buradan hayvanseverler de ağlayabilir. Ama gerçekten bu adam her gün rahatsız oluyordu. İkincisi ben geceleri eve geç geldiğim için sabahları erken uyanıyordum. Bizim de bir kedimiz var. Hı hı. Yani rahatsızlık veriyor mu insanlara? Yok. Sesi çıkmaz. Evet. Teşekkür ederim buradan. Onur kardeşim işini gücünü bıraktı geldi. Diyeceğim bir şey var mı daha? Yok abicim, hayırlısı olsun. Umarım bir daha bu durumları yaşamazsın. Ya şimdi köpekleri bak uyutmuşlar. Yazık günah. Bundan önce bir tane daha köpekleri vardı. Bunların 3 tane köpeği vardı. Allah bilir üçünü de uyutmuşlardır. Evet. Şimdi üstüne 650 dolar da ceza yiyecekler. Hayvan sahibi olmak kolay ama iyi bakmak zordur her zaman. Tabii abi hayvana alıyorsan bakacaksın, besleyeceksin. Neyse 650 dolar da ceza yiyecekler. İnşallah tekrardan daha böyle bir sıkıntılı olay yaşamayız. Eğer ki yaşarsak da zaten cevabımız belli. Atar atar gidere gider. Aldın zaten bir tane. Aldık. Bunu Aldık da bir tane şey. Normalde belirtmedi, video yapmadı ama. Hava çok sıcak var ya ceketle Hadi yandım. kaçalım, ben de Hadi yandım. kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bugünlük Görüşürüz. bu kadar. Görüşmek üzere. YouTube kanalına abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bye. Out. Oğlum Osman out desene. What the fuck bro?